1930'lar Türkiye'si. Nüfusun %80'i köylerde yaşıyordu. Yoksulluk, cehalet ve hastalıkla boğuşan bozkırın ortasında kaderine terk edilmiş binlerce kerpiç yığını. Ama devletin tozlu arşivlerinde bu kaderi kökten değiştirecek gizli bir detay yatıyordu. Atatürk'ün son büyük rüyası, ideal Cumhuriyet Köyü. Peki Türkiye'yi baştan yaratacak bu mükemmel köy projesinde ne vardı? Dünyanın öbür ucundaki ülkeler bu planı uygularken biz neden bu projeyi rafa kaldırdık? Bu sadece basit bir konut projesi değildi. Bu sosyal, ekonomik ve kültürel bir devrim makinesiydi. Atatürk'ün bizzat üzerinde çalıştığı ve Afet İnan'ın detaylandırdığı bu plan bir köyü kendi kendine yeten modern bir kaleye dönüştürüyordu. Merkezde bir köy konağı ve dev bir meydan vardı. Köyün kalbi burada yatıyordu. Planın damarlarında ise medeniyet akıyordu. Bir yanda okul, kütüphane ve öğretmen lojmanları, diğer yanda tam teşekküllü bir sağlık ocağı, hamam ve çamaşırhane ve en önemlisi köyün kendi küçük fabrikası. Her köy bölgesine göre kendi sanayisine sahip olacaktı. Ama bu planı zamanın ötesine taşıyan asıl detay şunlardı. Köyde bir tiyatro salonu, bir spor sahası, hayvanlar için modern bir mezbahane ve inanması güç ama bir otel vardı. 1937'de bir Anadolu köyü için tasarlanmış bir otel. Şu an şunu soruyor olabilirsiniz. Bu çok ütopik değil mi? Kağıt üzerinde güzel ama gerçekte imkansız bir hayal miydi? Cevap hayır. Çünkü biz bu parşömeni rafa kaldırırken dünya tam bu planı inşa ediyordu. Bakın, burası Danimarka'daki bir köy. Atatürk'ün projesinden yıllar sonra inşa edildi. Dairesel yerleşim, merkeze açılan yollar, yeşil alanlar. Atatürk'ün kağıda çizdiği o geometrik düzen bugün Danimarka'nın bir mimari harikası olarak yaşıyor. Ya da Orta Doğu'ya bakalım. İsrail'in Nahalal yerleşimi. 1921'de kurulan bu kibuts, yani ortak tarım çiftliği, Atatürk'ün projesiyle korkutucu derecede benzerdir. Merkezde kamu binaları, dış halkada evler ve en dışta tarlalar. Atatürk'ün projesindeki kooperatif ve ortak üretim mantığı, İsrail'in tarımsal kalkınmasının motoru oldu. Yani bu proje bir hayal değildi. Plan hazırdı. Dünyada örnekleri vardı. Peki Türkiye'nin bu mükemmel geleceği neden inşa edilemedi? Cevap, tarihin sayfalarına acı bir mürekkeple yazıldı. Zamanlama. Proje 1937'de olgunlaştı. Ancak Atatürk bu rüyasını hayata geçirecek gücü bulamadan 1938'de aramızdan ayrıldı. Proje en büyük vizyonerini kaybetmişti. Türkiye savaşa girmedi ama tüm kaynaklarını orduya ve savunmaya ayırmak zorunda kaldı. Mükemmel köyler inşa etmek bir anda lükse dönüştü. Proje tamamen ölmedi, şekil değiştirdi. İdeal köydeki eğitim ve kendi kendine yetme fikri köy enstitüleri olarak yeniden doğdu. Ancak bu kurumlarda bildiğimiz siyasi nedenlerle 1950'lerde tarihe karıştı. Bugün 1937'de çizilen o ideal köy planına bakıyoruz. Bir de günümüzün plansız şehirleşmesine. Atatürk'ün projesi sadece bir mimari çizim değildi. O köylüyü gerçekten milletin efendisi yapacak, şehre göçü durduracak ve Anadolu'yu bir üretim üssü yapacak bir toplum mühendisliğiydi. Danimarka başardı. İsrail uyguladı. Biz ise projeyi rafa kaldırdık. Sizce bu proje uygulansaydı bugün nasıl bir Türkiye'de uyanırdık?